Merhaba, ismim Tarık Ali Coşkun. Bugün ekşi maya üretimi ve saklanması ile ilgili videomla karşınızdayım. Bir önceki videomda ekşi maya fermentasyonu hakkında detaylı paylaşımlarda bulunmuştum. Dilerseniz yukarıdaki linke tıklayarak bu videoma da göz atabilirsiniz. Ekşi mayamız yapacağımız ekmeklerin lezzeti, kalitesi için bence önemli etkenlerden bir tanesidir. Yaşayan bir kültürdür ve eğer bir aksilikle karşılaşmazsanız yıllarca sizinle beraber yaşayacaktır. İnternette ekşi maya hazırlığı, başlangıcı, beslenmesiyle ilgili yüzlerce video bulabilirsiniz. Ancak bir süre sonra sizin gözlemleriniz, hisleriniz ekşi mayanızın kalitesi ve sağlığı açısından çok önemli hale gelecektir. Maya üretimimiz bulunduğunuz ortama, ısıya, şansınıza bağlı olarak 5 ila 9 gün arasında sürecektir. İlk beslemeden sonra yapacağımız diğer beslemelerinde aşağı yukarı aynı saatlere denk gelmesini istediğimizden iş ve ev yaşamınıza uygun bir saatte başlamanızı öneririm. Dilerseniz gerekli olan malzemelere göz atarak başlayalım. Gereksinim duyacağımız malzemeler un. Başlangıç için çok amaçlı beyaz market unu öneriyorum. İleride çavdar ya da tam buğday unu ile denemeler yapabilirsiniz. Su, oda ısısında içme suyu kullanın lütfen. 2 küçük kavanoz. Ben aksilik olur da birini kaybederim diye hep 2 kavanoz ile başlarım. Size de bunu öneriyorum. Temiz olduklarına, üzerinde deterjan ve bunun gibi kimyasal bir atık olmadığını emin olun. Özellikle bugünlerde ellerimize çok sık kolonya olabiliyor. Buna dikkat edin lütfen. Kavanozun üzerini kapatmak için tülbent, havlu kağıt ya da kavanozun kendi kapağı ve paket lastiği. Varsa mutfak teraziniz, yoksa farklı ölçekler için size bir fikir vermesi açısından tabloma göz atabiliriz. Ben başlangıç için 20 gram un ve su kullanıyorum. Ölçümlerime göre dolu bir yemek kaşığı un ve 1,5 kaşık su bu gramajlara yaklaşıyor. Bu ölçümlerin çok amaçlı beyaz un için olduğunu unutmayın. Çavdar ya da diğer atalık unlar daha ağır çekebilir. Ölçümlerde su için de gram ifadesini kullanıyorum. Bu ölçüm belki sütte çok az farklılaşabilir ama sonucu etkileyecek orana ulaşmayacaktır. 20 gram unu ve aynı ölçek suyu kavanoza koyup iyice karıştığından emin olana kadar karıştırıyoruz. Kaşığınızı öncesinde hafifçe ıslatmak unun çok yapışmasını engelleyecektir. Unu karıştırırken kavanozun çeperlerine bulaştıysa temizlemenizi öneririm. Kavanoza nohut, kuru üzüm gibi ek malzemeler koyanlar olduğunu göreceksiniz. Bunun amacı ortamdaki maya ve besin miktarını arttırmaktır. Bence şart değil. Çünkü un yeteri kadar besin içeriyor. Eğer dilerseniz kavanozlardan birine 5-6 tane yıkanmış nohut atabilirsiniz. Bu nohutlar son güne kadar kavanozda kalabilir. Kavanozu bir tülbent ya da havlu kağıt ile kapatıp lastik ile sabitliyoruz. Kendi kapağını sıkmadan üzerine bırakmak da aynı işi görecektir. Şimdi mayalarımızı evinizin doğrudan güneş ışığı almayan, ısı kaynağına çok yakın olmayan, ortalama ısıdaki bir köşesine koyun ve 2 gün boyunca herhangi bir müdahalede bulunmayın. Evet, ilk karışımın üzerinden 2 gün geçti ve sıra geldi ilk beslemeye. Normal koşullarda mayaların aktivitesiyle artan karbondioksit sebebiyle mayanın hafifçe kabarmış olmasını bekliyoruz. Aynı şekilde ortamda artan laktik asit nedeniyle ekşi mayanızın biraz ekşi kokması gerekiyor. Bakalım içeride neler olup bitmiş. Kavanozu açıyoruz. Mayanın kokusunu hemen hissedeceksiniz. İlk işimiz mayamızın üzerinde daha koyu renkte ve kıvamda bir tabaka varsa onu bir kaşıkla alıp atmak olsun. Bunu yaparken kavanozun duvarlarının temiz kalmasına dikkat edin. Ben üretimlerime aynı kavanozlarla devam etmeyi tercih ediyorum. Siz de son güne kadar aynı kavanozda devam edebilirsiniz. Sürekli kavanozu değiştirmeyi su ve deterjan kullanımı açısından çok doğru bulmuyorum. Şimdi kavanozdaki karışımın yaklaşık yarısını kaşıkla alıp atıyoruz ve ilk günkü miktarlarda un ve su ekleyerek iyice karıştırıyoruz. Ağzını yine aynı şekilde kapatarak bu kez 24 saat için beklemeye bırakıyoruz. Bundan sonra 24 saatte bir 6-7 gün aynı işlemi tekrarlayacağız. Evet, artık 7 gün geçti ilk beslemenin üzerinden ve mayamızın olgunlaşmaya başladığını umuyorum. Peki mayanın olgunlaştığını ve hazır olduğunu nasıl anlıyoruz? Bu konudaki en önemli gösterge görüntüsü ve kıvamıdır. Artık kavanozun tabanında ve çeperlerinde gözle görünür bol miktarda hava kabarcığının olması gerekiyor. Aynı şekilde
artık mayamızın daha normal ve daha güzel kokmaya başlamasını umuyoruz. Tüm bu kriterler mevcutsa kendi ekşi mayanızı ürettiniz demektir. Tebrik ediyorum. Eğer mayanızın henüz bu özelliklere sahip olmadığını düşünüyorsanız aynı işleme 1-2 gün daha devam edin, toparladığını göreceksiniz. Artık mayamızın dışarıda beklemesine gerek kalmadı. Mayanızdan yeni bir kavanoza 1 kaşık ya da 20 gram maya aktarın. Üzerine aynı ölçekte su ve un koyarak iyice karıştırın. 2-3 saat dışarıda beklettikten sonra buzdolabına kaldırabilirsiniz. Korkmayın, ekşi maya buzdolabında ölmez. Sadece metabolizmasını yavaşlatır. Artık bu sizin ana mayanız. İyi bakarsanız yıllarca sizinle yaşayacaktır. Buzdolabına koyarken içine nohut, üzüm attıysanız onları da çıkartmayı unutmayın. Evet, sıra geldi en çok endişe uyandıran konuya. Mayamızı nasıl besleyeceğiz? İçindeki besin maddeleri azaldığı için ekmek yapsak da yapmasak da 5-6 günde bir dışarı çıkartıp beslememiz gerekiyor mayamızı. Beslemeye aynı kavanoza devam edebilirsiniz ya da yeni bir kavanoza geçebilirsiniz. Size ikinci bir önerim, besleme yaparken maya miktarınızı çok arttırmamanız. Çünkü böylece maya miktarınız direkt çok artacak ve her seferinde çok daha fazla un sarf etmeye başlayacaksınız. Besleme amacıyla dışarı çıkardığımız mayamızdan bir ölçek alıyoruz. Benim önerim 20 gramdır. Eğer teraziniz varsa darasını daha önce aldığınız aynı kavanoza devam edebilirsiniz. Üzerine 20 gram su ve 20 gram un koyarak karıştırıyoruz. Yaklaşık 2 saat dışarıda bekletip yeniden buzdolabına alıyoruz. İşte besleme işi bu kadar kolay. Böylece besleme ya da ön maya hazırlığında sık sık karşılaşacağımız oranlamayı ilk kez duymuş olduk. Örneğin bunu 1-1-1 oran olarak tanımlayabiliriz. Normal besleme için bu oran doğru olacaktır. Mayalarımızın besleme oranları bazen değişebiliyor. Bir mayanın kıvamı ne kadar katıysa besleme aralığımız da o kadar uzayabilir. Örneğin 1-1-1 yerine 1-3-2 ya da 1-3-3 beslenmiş bir mayayı 5-6 günde bir değil de 7-8 günde bir besleyebilirsiniz. Mayamızın besleme zamanının geldiğini koklayarak da anlayabiliriz. Bir maya ne kadar asidik ve ekşi kokuyorsa besleme zamanı gelmiş demektir. Eğer mayanızı dışarıda bırakmak istiyorsanız buzdolabına koymak yerine her gün besleme yapmak zorundasınız, bunu unutmayın. Bunu çok fazla önermiyorum çünkü çok büyük miktarlarda çok sık ekmek yapmıyorsanız besleme amacıyla her gün çok daha fazla un kullanmanız gerekecek. Ve bu da çok gereksiz bir un sarfiyatına sebep olacaktır. Eğer evinizden bir süre uzak kalacaksanız mayalarınızın beslenme sorununuzu çözmeniz gerekiyor. Eğer gittiğiniz yerin koşulları uygunsa en iyi yöntem mayalarınızı yanınızda götürmeniz. Eğer bu mümkün değilse ne yapacağını çok iyi anlattığınız bir yakınınıza emanet edebilirsiniz. Bu da mümkün değilse bir yol önerebilirim sizlere bunun için. Çok katı kıvamda bir maya hazırlamak, örneğin 1-3-2, 1-4-3 gibi. Önce birkaç saat buzdolabında bekletmek, arkasına da buzluğa koyabilirsiniz. Kullanacağınız zaman da ılık suyla açabilirsiniz. Böylece çok daha uzun süreler besleme ihtiyacı olmadan mayanızı saklama şansınız olur. Ancak bu tür deneyimleri yapmadan lütfen hep yedekli gidin. Çünkü bu kadar çabadan sonra maya kaybetmek gerçekten çok üzücü olabiliyor. Evet, mayamız hazır. Artık ekmek yapmaya başlayabiliriz. Ancak eğer fark ettiyseniz mayamızın miktarı ekmek yapmaya yetecek kadar görünmüyor. İşte bir sonraki videomda tam olarak bu konuya değinmek istiyorum. Sizlerle beraber biraz hesap kitap yapacağız. Eğer kanalıma abone olursanız ve bildirimleri açarsanız bu videom yayınlandığından haberdar olabilirsiniz. Yabancıların levan ya da starter dedikleri, benim ise ön maya olarak adlandırdığım maya hazırlığı, mayayı istediğimiz miktarlara ulaştırma ve ekmek reçetesi yapma ile ilgili videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim.